Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son elimizi bitirmiştik. Şimdi bilekteyiz. Ve buradan devam ediyoruz. Şimdi 11 tane sık iğne kalmıştı. Ve 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. 11 sık iğneye. Evet, 2 sıra bilek kısmından sonra 2 sıra düz ördüm. Şimdi 3. sıradayız. 2 tane arttırmamız var. 3 tane tek batıyorum. 1 arttırıyorum. 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 1 arttırıyorum. 2 tane tek batarak sıramı bitirdim. Ve sayımız 13 oldu. Bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyorum ve kolumu bitirmiş oluyorum. Evet, bir sıra daha düz ördüm arkadaşlar. Yani arttırmadan sonra 4 sıra düz ördüm. Bunu neden yaptık? Aldığım nota göre yaptığım halde bu ikisinin sayısı tutmadı. Önemli olan iki elimizin de aynı olması. Şurayı şu küçük parmağımızdan itibaren sayalım. Sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra. Küçük parmağımdan başladım. 14 sıra. Bunu saydığımda 13 çıkmıştı. O yüzden bir sıra daha örerek 14'ü tamamladım. Önemli olan şu an bizim iki elimizin sırasının aynı olması. Burada saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oldu. Demin 13 çıkmıştı. İkisinin sağlamasını yaptım ve karşılaştırdım. 13 çıkmıştı. Hemen bir sıra daha örerek ikisinin sayısını toplam 14 yaptım. Küçükten itibaren saydığımda. Evet, şimdi kollarımız hazır. Artık birleştirebiliriz. Evet, şimdi kollarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Bu arada biraz doldurma işlemi yaptım bacak kısımlarına. Doldurunca da bacaklar da bayağı uzadı. Daha bir sıra eksikliği yapabilirmişiz. Şimdi sıra başım kaya kaya, yanay tam ortaya geldi arkadaşlar. O yüzden bir tane söküyorum. Sıra başımdan. Buraya kolumu önce şöyle sağ kolu aldım. Şöyle tam ortaya baş parmak içeri bakacak şekilde 3 tane sık iğne ile burayı birleştiriyoruz. Kola batıp karşı gövdeye tekrar evet bu şekilde 3 sık iğne ile birleştirdim. Sonra diğer kola kadar hepsine tek batıyorum. Dört ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane tek battım. Burada şu şeyi ayarlıyoruz, gövdedeki beneğimizden. 2 sık iğne bu tarafa, 2 sık iğne bu tarafa olacak şekilde kolları buraya takıyorum arkadaşlar.
3 sık iğne de buradan ayırdım. Şimdi bunu yerleştirelim. Yine hafiften parmak içeriye doğru bakacak şekilde iki ve 3 sık iğne ile kollarımı birleştirdim. Burada 2 tane kaldı. Tek batıyoruz. Burada beneye geçiyoruz. Dokuz tane benekten örüyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu gövde rengine geçiyorum. Ve bir tane tek battım. Bir tane tek battım arkadaşlar. Şimdi sıra başım artık bu tarafa kaydı. Şimdi kolumuzda bir tane gövdeden alıyorum. Bir koldan ikisini bir örerek kesmiş olduk. Şimdi hepsini tek batıyoruz kolumuzun. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek battım. Evet, son kalan sık iğnemden bir tane aldım. Bir tane gövdeden aldım. İkisini bir örerek azaltmış olduk. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane tek battım. Bir taneyi bırakıyoruz. Bir katını aldım. Bir tane koldan aldım. İkisini bir azaltıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek battım. Bir yine azaltıyoruz. Bir koldan aldım. Bir gövdeden ikisini bir ördük. Azaltmış olduk. Şimdi beneye geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir tane tek batıyoruz. Beneye geçiyorum.
Evet. Ve geçiş yaptım. Arkadan iplerimizi de çekelim, sıkılaştıralım. Şimdi bir tane azaltıyorum beneğimden. Şöyle örerek de azaltabiliriz. Biraz zor oluyor böyle. Burası çok sıkılaşmış. Batıp çıktım. Tekrar batıp çıktım. İkisini bir kapatıyorum. Zorlandığınız zaman böyle de kesebilirsiniz. Tekrar aynı batıp çıkalım. Bat çık. Hepsini bir kapat. Kapatırken gövde rengiyle geçiyor. Kapatacaktık. Şurada bir şekil vereceğiz. Evet, gövdeyle geçiş yaptım. Arkadan da çekelim. Şimdi buradaki tam ortadaki sık iğnemize 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Hatta üçüncüyü benekli yapacağız. Benek rengiyle. Tekrar bat çık, ikisini bir kapat. Yeniden batıp çıkıyoruz. Batıp çıkıp ikisini bir kapatıyoruz. Kapatırken yine benek rengi. Benek rengine geçtik. Şurada çekelim. Ve bir sık iğne yaparak sıramızı bitirdik. Evet, artık ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Beneğimizi bitirdik. Bunu keselim. Artık bundan kurtulalım. Evet, ipimi kestim ve arkaya bir yere şöyle düğümleyeceğim. Mesela şunu tutturdum. 2 tane zincir çekerek buraya sabitledim. Evet. Evet, sıra sonunda 41 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Daha sonra azaltmaya başlayacağız. Evet, bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Ve bu arada 41 tane sık iğnem kalmış. Şimdi bundan sonra bu sıramızda omuzlarımızdan azaltma yapacağız. 5 tane sıra başım buraya denk geliyor. Şimdi kola tam omuz kısmındayız. 5 tane peş peşe azaltıyoruz. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. 5 tane peş peşe azalttım. Şimdi 12 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yine 5 tane azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane azalttım. Geri kalan kaç kalmış? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane düz örerek bu sıramızı bitirdik. Şimdi 3 tane peş peşe azaltalım. Birinci azaltmam. İkinci ve üçüncü. Bir tane tek battım. Bir azalt. Artık iyice azaltıyoruz. Sıklaştırıyoruz yani. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Şimdi omuza geldik. 1, 2. Şimdi burada şöyle yapalım. Bir azalt derken 3 tane peş peşe azaltalım. Bu birinci. İkinci. Ve üçüncü. Omuza geldik çünkü. Tekrar bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Ve bir azaltla sıramızı bitirdik. Sayalım bakalım kaç kalmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane sık iğne kalmış. Evet, şimdi bundan sonra 2 sıra düz örelim ve yani boynumuzu öreceğiz 2 sıra ve gövdemizi bitireceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm ve gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi kafamızla devam edelim. Evet, kafamız için yine ipimizi önce biz sabitliyoruz. Sabitleme zinciri çektik. Bundan sonra 6 tane yine zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üç zincirimize tek batıyoruz. 1, 2, 3. Son zincirimizin içine yine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2 ve 3. Evet, köşeyi döndük. Zincirimizin diğer tarafına geldik. Buraya da 3 tane tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Birinci sıramızı bitirdik. Şöyle araya ip takalım. Ve 12 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. 3 sık iğnemize çift batalım. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdım.
3 sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Diğer köşeye geldik. Yine üçüne de çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdık. Kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Ve 18 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Evet, 3 tane yine arttırma yaptık. 4 sık iğnemize tek batalım. 1, 2, 3 ve 4. Diğer köşemize geldik. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Çiftler arttırma oluyor. 3 artırma bu taraftan da yaptık. Ve geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve 24 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. İki tane tek, bir çift. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Evet, düz yere geldik. 5 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir çift yapıyoruz. 2 tane tek. Bir çift. 2 tane tek. Bir çift. Yine 3 tane arttırma yaptık. 3 de diğer köşede yaptık. Toplam 6 arttırma yaptık. Ve kalan son 3 sık iğneye tek batıyoruz. 4. sıramızı bitirdik. 30 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız. 3 tane tek battım. 1 arttır. Yani çift. 3 tane tek. 1 çift. 3 tek. 1 çift. Evet, 3 arttırmamızı yine 3 sık iğne 3 sık iğne arayla yaptık. Düz öreceğiz şimdi. 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine çift batıyoruz. 3 tane tek, bir çift, 3 tek ve bir çift. Toplam yine 6 arttırma yaptık. Geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve sayımız 36 oldu.
Evet, son artırmadan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Yani 6, 7, 8, 9. sıralarımızı 36 sık iğne olarak düz ördük. Şimdi 10. sıradayız. 2, 4, 6, 8, 9 ve evet 10. sıradayız. Şimdi arttırmalarımız var yanak için. 7 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 tane peş peşe arttırma yapıyorum. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı arttırma. Peş peşe 6 tane arttırma yaptım. 7 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 6 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırmam, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. 6 tane peş peşe arttırdık. Ve geri kalan 10 sık iğnemize tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. 6 tane arttırma yaptık. 6 burada, 6 burada. 12 tane sayımız fazladan oldu. 48 tane sık iğneye ulaştık. Yanak kısımlarımızı yaptık yani. Şimdi bundan sonra bir 3 sıra düz örelim. Az gelirse tekrar bir sıra daha öreriz. Önce bir 3 sıra düz örelim. Daha sonra gözlerimizi yapacağız. Keçeyi. Geçenki gibi yapmayalım. Geçen kısım usudur. Zor olmuştu. Gözleri takmıştım hemen. Sonra örmesi zor olmuştu. Önce biraz düz örelim. Ondan sonra da takarız. Evet, şimdi bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Düz örgüyü sonra tekrar devam edeceğiz. Önce gözlerimizi keçeyle kesip dikme işlemi yapacağız. Hayalet iple isteyen yapıştırabilir. Daha sağlam olsun diye ben dikeceğim. O yüzden önce bir keçemizi keselim. Daha sonra da dikelim. Şimdi beyaz keçe lazım arkadaşlar. Bununla şöyle boyu 4 santim olacak. Boyumuz 4 santim. Enimizde 3,5 santim. Şimdi 4 santimden tam ortadan keseceğiz. Şöyle boyuna doğru. Yani 4 yarısı 2 santimden keseceğiz tam ortadan. Şöyle ortayı bulalım. Şöyle 4 santimden keseceğiz. Tam ortamız burası. Evet, 2 tane gözümüzü hazırladık. Şimdi şöyle katlayalım. Çok az bir giriyorum. Bu ucu nakış
nakış makasları çok güzel kesiyor arkadaşlar keçeyi. O yüzden size tavsiye ediyorum. Olabilirsiniz. İyi, tabii ki illa mecbur değilsiniz tabii de. Bir fikir olarak size söyleyeyim dedim. Şimdi şöyle çok az bir milim kadar giriyorum. Yukarıya doğru yuvarlatacağım. Buradan da şöyle hafiften bir dönüyorum. Şöyle bir göz şeklimizi verdik. Şimdi buradan da tam ortadan katlıyorum. Gözümüz şu şekilde 14 milim, bunlar siyah. Elimde 14 ve 10 var. Yani 12 olsa daha iyi olurdu gibi. Bu büyük gibi, öbürü de küçük. 12 olsa daha iyi olurdu. Şimdi bunun geleceği şekilde şöyle ölçtüğümde ortası şuraya da falan denk gelmekte. Şuradan minik bir yer açıyorum. Evet, bu şekilde gözümüzü oluşturduk. Şimdi böyle takacağız biraz sonra. Şimdi bir tane daha aynısını keselim. Tam ortadan katladım. Çok küçük bir milim kadar giriyorum. Yukarıya doğru. Şimdi buradan da hafiften döndürüyorum. Tekrar şöyle düzeltebiliriz. Fırladı gitti. Şunu düzeltelim. Yamuk yerleri. Evet. Şunu düzelteyim. Şimdi bunu da yine katlıyoruz. Artı şeklinde kesip gözümüzü takalım. Evet, ikinci gözümüz de tamam. Şimdi bunları yerleştirelim. Evet, gözlerimin yerlerini belirledim. Şimdi sayı olarak da kısım şeyimiz neredeyse, artık makasla bari göstereyim. Tığ bulamadım. Şimdi yukarıdan aşağıya başladığımız yerden birinci sıradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıra oluyor arkadaşlar, yukarıdan aşağıya. Şimdi buradan da şu tam ortada 3 tane sık iğne var. Bakın tam ortada. Arttırmalardan sonra düz örmüştük 3 tane. Onları takip ettiğimizde ikinci sık iğneye denk geliyor. Şurada da yanak arttırmasından daha iyi anlaşılır. Yanak arttırmamızın burun tarafındaki son arttırma burası. Bakın, son arttırmanın yanındaki sık iğnenin bir sık iğne üstü. Bakın tekrar söyleyeyim. Yanak arttırmamızın burası burun tarafı. Burası kulak tarafında başlayınca sondaki oluyor. Burun tarafındaki arttırmamızın yanındaki boşluk, şu arttırma yanındaki sık iğne, bir sık iğne üstüne birinciyi takalım. Neyse, önce
şey söyleyeyim kaç sıra olduğunu. Şimdi bundan sonra bu tarafa sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'ye de diğer göz takacağız. Şimdi birinciyi takalım. İkinciyi de taktığımızda bu şekilde şöyle hafiften baktığınızda şöyle arada 3 sık iğne görünüyor arkadaşlar. 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde olacak. Ve şöyle arkalarını kapatabiliriz. Evet, arkalar tamam. Şimdi bunları hayalet iple dikeceğiz. Evet, ucu sivri iğneme hayalet ipi taktım arkadaşlar. Ve şöyle bir aşağıdan başlıyorum. Nerede? Evet, aşağıdan çıktım. Keçeden çıkarak tekrar katifeye batıyorum. Evet, tekrar aşağıdan hemen yanından sık bir şekilde çıkıyorum. 1 milim kadar kadifeye batıyorum. Böyle sık bir şekilde 1 milim kadar boşlukla dikiyoruz arkadaşlar. Evet, böyle devam edelim. İğnem ucu biraz iğne kalın geldi. Daha ince iğne takalım. Böyle delikli görünmesin arkadaşlar. İğnemi değiştireyim. Daha incesi var. Nerede? Burada. Evet, iğnemi değiştirdim. Daha ince bir iğne. Şu görüntü olmaması için delik delik belli olmasın dikişler. Evet, bu daha iyi. Evet, böyle devam ediyorum arkadaşlar. İki gözümüzde göz aklarımızı böyle dikelim. İlla ki yıkandığında keçeler zarar görecektir. O yüzden biraz böyle dikersek daha iyi olur. Evet, gözlerimi diktim arkadaşlar. Sıra geldi siyah iple çevresini yapmaya. Ben ipim çok inceltiyorum siyah ipimi. Katlarını ayırabilirsiniz. Başka ipleriniz tel tel ayrılıyorsa. Ben bir konuşamadım. Bu böyle şey ipi, akrilik bebe ipiydi. İyice çekiyorum, inceltiyorum. Bununla yapacağım. Evet, şöyle bir başlıyorum. Alttan girdim. Şu gözümün hizaya tam diğer
gözümün dibinden çıkartıyoruz. Şöyle tam da ortalayalım. Evet, önce şöyle bir gözümüzü çevreleyelim. Şöyle toplu iğne yardımıyla şöyle bir tutturalım önce. Hemen dibine batıyorum. İpimizin içine batalım arkadaşlar. Hemen yanına battım. Evet, bütün hepsini çevireceğiz. Yoksa ipimiz, yoksa gözler böyle açılır arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapalım. Sonra diğer göze geçeceğiz. Evet, gözlerimin çevresini bitirdim arkadaşlar. Evet, göz arttırmasından sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Yani 11, 12 ve 13. sıralarımız düz örüldü. Hepsine tek batıldı. Şimdi 14. sıradayız. Azaltmaya başlıyoruz. Evet, şimdi 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir azaltıyorum. Tekrar 6 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 tek, bir azalt yapıyoruz. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 15. sıradayız. Bu sefer 5 tane tek, bir azalt yapıyoruz. 3, 4, 5, bir azaltıyorum. Tekrar 5 tek, 3, 4,
5, bir azalt. Yine aynı şekilde 6 tekrar yapıyoruz. Aynı böyle devam edeceğiz. Bir dahaki sırada 4 tek bir azalt. Bir dahakinde 3 tek bir azalt. En son 2 tek bir azalt yapacağız. 18 sık iğnemiz kalacak. Ve kafamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, en son 2 tek bir azalt, 2 tek bir azalt, 6 tekrar yaptım. Ve 18 sık iğnem kaldı. 2 zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Güzelce kafamızı dolduralım. Doldururken yanak kısımlarına elyafı bayağı şöyle şekil verelim. Bakın dolduralım. Boşluk ne kadar doldurduğum halde boş hala. Elyaf zaten belli oluyor. Yanaklara doğru güzelce dolduruyoruz. Bakın hep boşluklar belli. Elyaf hala alacak yer var. Güzelce dolduralım. Evet, şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda artık son bölümde kulağımızı yapacağız. Ağzımızı ve dikerek videoyu bitireceğiz. Evet, son bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.